Merhaba, bugün sizlerle birlikte felsefenin en temel sorularından birine, bilincin doğasına bambaşka bir pencereden bakacağız. Bu pencere, 18. yüzyıl filozofu Etienne de Condillac'ın bize araladığı hayvanların zihin dünyasına açılan bir pencere. Her şey Condillac'ın 1755'te sorduğu bu kışkırtıcı soruyla başlıyor aslında. Düşünsenize bir filozof neden vaktini bir böceği ya da bir köpeği düşünerek harcasın ki? İşte bu sorunun peşine düştüğümüzde anlıyoruz ki mesele sadece hayvanlar değil. Mesele doğrudan doğruya biziz. İnsan olmanın ne anlama geldiği. Şimdi gelin zamanda biraz geriye gidelim. Sahne 18. yüzyıl Avrupası. Hayvan nedir sorusunun felsefenin en ateşli savaş alanlarından birine dönüştüğü bir dönemdeyiz. Ve bu inanın bana basit bir biyoloji tartışması değil. Bu ruhun, aklın ve bilincin sınırlarının çizildiği büyük bir muharebe. Gördüğünüz gibi Condillac öyle boş bir alana girmiyor. Aksine uzun zamandır süren, inanılmaz hararetli bir entelektüel düellonun tam ortasına atlıyor. Bir tarafta hayvanların ruhsuz birer otomat, birer makine olduğunu savunanlar var. Diğer yanda ise onlara bir şekilde hissetme yetisi vermeye çalışanlar. Condillac ise bu iki kutbun da ötesine geçmeye kararlı. Gelin önce Condillac'ın yıkmak istediği ilk büyük kaleye, yani Kartezyen mekanizmasına bakalım. Bu fikir o dönemin felsefesine adeta damgasını vurmuştu. Descartes'in hayvanlar için kullandığı anahtar kelime tam olarak buydu, otomat. Ona göre hayvanların davranışları ne kadar karmaşık görünürse görünsün, özünde onlar hissetmeyen, düşünmeyen, sadece içgüdüdelen mekanik programlarla hareket eden biyolojik makinelerdi. Descartes için aradaki fark kesindi, aşılamazdı ve bu farkın adı ruhtu. İnsan mekanik bir bedene ve düşünen bir ruha sahipti, hayvanlar ise bu denklemin sadece beden kısmındaydı. Onlarda ruh yoktu, dolayısıyla his ve düşünce de yoktu. Yani onun mantığına göre tekmelenen bir köpeğin acıyla bağırmasıyla kurmalı bir saatin çarklarının gıcırdaması arasında felsefi olarak hiçbir fark yoktu. İkisi de sadece mekanik bir tepkiydi. İşte Condillac tam bu noktada sahneye çıkıyor ve diyor ki bu imkansız. Ona göre en basit gözlem bile hayvanların davranışlarının saf mekanizmayla açıklanamayacağını gösteriyordu. Bir av köpeğinin avını beklerken gösterdiği sabır, bir arının peteğini örerkenki ustalığı, bunlar basit birer program olamazdı. Bunların arkasında bir amaç, bir niyet, hatta bir öğrenme süreci olmalıydı. Şimdi düellonun diğer köşesine Condillac'ın asıl entelektüel rakibi Buffon'a bakalım. Buffon, Descartes kadar katı değildi, bir orta yol bulmaya çalışıyordu ama sunduğu çözüm en az Descartes'inki kadar sorunluydu. Buffon aslında şunu demeye çalışıyordu. Tamam, hayvanlar makine değil, bir şeyler hissediyorlar. Ama bu his, bizimki gibi bilinçli, ruhsal bir deneyim değil. Sadece bedensel bir tepki, bir tür cisimsel duyum. Kulağa mantıklı bir uzlaşı gibi geliyor değil mi? Ama peki, bu felsefi olarak ne anlama geliyor? İşte Condillac tam da bu soruyu sorarak Buffon'un teorisinin kalbine bir hançer saplıyor. Bir dakika, diyor, eğer hayvanlar tamamen maddeden ibaretse ve maddenin kendisi de hissedemiyorsa, o zaman cisimsel duyum dediğin şey nasıl mümkün olabilir ki? Bu, tanım gereği bir çelişki değil mi? İşte bütün felsefi düello bu basit köpek örneğinde kristalleşiyor. Aynı davranışa iki bambaşka açıklama. Buffon diyor ki, köpeğin beyninde iki zıt fiziksel titreşim, yani iştah ve acı korkusu birbirini nötrlüyor. Olay tamamen mekanik, bir fizik denklemi gibi. Condillac ise diyor ki, hayır, köpek aktif bir zihinsel süreç yaşıyor. Geçmişte yediği sopayı hatırlıyor, gelecekte yiyebileceği yemeğin zevkini tartıyor ve bu ikisi arasında bir karar veriyor. Bu fizikten çok daha fazlası. Bu bir yargıdır. İşte Condillac tam bu noktada rakiplerinin en sevdiği kelimelere saldırıyor. İçgüdü diyorlar, iştah diyorlar. Peki bunlar ne? Condillac'a göre bunlar, gözlemlediğimiz karmaşık davranışları açıklamak yerine aslında cehaletimizi gizlemek için kullandığımız boş etiketlerden başka bir şey olmayabilir mi? Ve işte düellonun finali. Condillac, bu acımasız mantık zinciriyle Buffon'un tüm sistemini adeta yerle bir ediyor. Her bir soru, Buffon'un kendi varsayımları arasındaki çelişkileri yüzüne vuruyor ve onu felsefi olarak tamamen savunmasız bırakıyor. Peki, rakiplerini böylece saf dışı bıraktıktan sonra Condillac masaya kendi çözümünü nasıl koyuyor? İşte şimdi onun zarif ve o dönem için inanılmaz derecede radikal olan teorisine geliyoruz. İşte bu cümle
her şeyi değiştiriyor. Condillac diyor ki, insan ve hayvan arasında aşılamaz bir uçurum, bir ruh duvarı yok. Bunun yerine en basit histen başlayıp en karmaşık düşüncelere uzanan tek bir bilinç sürekliliği, bir spektrum var. Yani farkımız türde değil, sadece derecede. Condillac'a göre hem hayvanlarda hem de bizde bütün o karmaşık davranışlar doğuştan gelen programlarla yani içgüdülerle değil, deneyimle öğrenilir. Süreç çok basit, her şey acı ve zevk gibi temel duyumlarla başlıyor. Canlı, yaptığı hareketlerin sonuçlarını gözlemliyor, hangisinin zevke, hangisinin acıya yol açtığını fark ediyor ve zamanla doğru hareketleri birer alışkanlığa dönüştürüyor. Bu sadece hayvanlar için değil, bizim piyano çalmayı ya da bisiklete binmeyi öğrenmemiz için de geçerli evrensel bir model. Yani tüm bu mantık yürütmenin sonunda Condillac'ın vardığı sonuç kaçınılmazdı. Hayvanlar, bu listede gördüğümüz bütün zihinsel yetilere sahip. Onlar pasif makineler değil, hisseden, karşılaştıran, yargılayan, hatırlayan ve öğrenen bilinçli varlıklar. Peki, tüm bu 250 yıllık felsefi tartışmanın bugün bizim için anlamı ne? Neden hala Condillac'ı ve onun hayvanlarını konuşmaya devam ediyoruz? Onun bize bıraktığı en büyük miras bu aslında. Tartışmayı ruh var mı yok mu gibi siyah beyaz bir ikilemden çıkarıp bir spektrum, bir yelpaze haline getirdi. Bizi hayvanlarla ayıran o keskin çizgiyi aramayı bırakıp onlarla paylaştığımız ortak zemine yani hissetme ve deneyimleme yeteneğimize odaklanmamızı sağladı. Bu öyle büyük bir zihinsel sıçramaydı ki sadece hayvan hakları tartışmalarını değil, günümüzde yapay zekanın bilinci olabilir mi gibi en modern soruları sormamızı sağlayan felsefi altyapıyı bile şekillendirdi. Ve sizi Condillac'ın yüzlerce yıl önce sorduğu ve bugün bilim ile felsefenin en ön saflarında hala yankılanan bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyoruz. Eğer bir hayvan hissediyor, yargılıyor ve hatırlıyorsa, bizi onlardan ayıran o mutlak şey gerçekten nedir? Belki de asıl mesele, bizi neyin ayırdığı değil, bizi neyin birleştirdiğidir.